durdu. Hayır öyle değil dedi. Ben dedi benim hayatımda bu kadar çok değişiklik yapabilen birinin varlığını özledim dedi. Siz benim hayatımda nasıl bir değişiklik yaptığınızın farkında mısınız dedi. Umarım iyi, çok güzel olmuştur dedim. Tabii ki çok güzel oldu ama dedi. Siz bana bir ömür verdiniz, siz bana bir hayat bağışladınız dedi. 12 yaşında bir çocuk söylüyor bunu. 12 yaşında. Gülden Karabudak'la beraberiz. Kendisini dinledikçe aslında biraz şaşıracaksınız. Çok yönlü bir insan. Bize kısaca kendini tanıtır mısın? İsmim Gülden Karabudak. İlk orta öğrenimi burada bitirdim. Daha sonra lise için İzmir'e gittim. Biz Bergama Kozak, Yukarıbey köyü. Aslında evet. tam tamına köy. Her şeyle köy aslında içindeyiz. ama hani mahalle olarak değerlendiriyoruz. Muhteşem çam ağaçlarının altındayız. Aynen öyle. Evet. Burası Çam Deryası. Türkiye'nin en iyi, en kaliteli fıstık çamının, daha doğrusu çam fıstığının üretildiği memleket. O yüzden burası böyle birçok yerde devasa ağaçları görebilirsiniz. Fıstık çamlarını görebilirsiniz. Hepsi de brokoliye benzer. Böyle biz anlatırken öyle anlatırız. Kocaman bir brokoli tarlası düşünün diye. Evet. Şimdi bizim ağaçlarımızdan dünyanın dört bir tarafında var. Tabii ki yani Portekiz, İspanya, İtalya bölgelerinde var ama güzel olan şu, hepsinin bir arada bulunduğu nadir bölgelerden burası. Şu anda 16.000 hektar fıstık çamıyla çevrili bir alanda bulunuyorsunuz. Ve burası granit bir yapı. Granitin üstünde oturuyor burası. Ve ben yıllarca hep merak etmiştim. Bizim fıstık çamlarıyla granit yan yanadır. Hep yan yana görürsünüz onları. Evet. Granitle fıstık çamının kardeş olduğunu ve birbirlerine destek olduğunu anlatırılırdı literatürde, internette, araştırmalarımda. Burada granit peyzajı, yani jeolojik peyzaj açısından dünyada üçüncüymüş. O granitin farklı bir yapısı, o aralarından ince sızan o suyla fıstık çamlarının birbirinden beslendiğini söylüyorlar. Yani birbirlerinden destek aldığı söyleniyor. Ben bunu bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Şu anda öğrendim. Az önce sohbetimizde demiştin ki 15 yaşında başladım ilk kez doğayla ilgili mücadele etmeye. Onu anlatır mısın bize kısaca? Tabii. Aslında 15, şimdi düşünürken o aklıma geldi. Ben ilkokul 4'tü herhalde. Şiir yarışması yapılırdı o zamanlarda. Ben hiç unutmuyorum. Şöyle bir dörtlük yazmıştım. Şiirin tamamını hatırlamıyorum ama onu ömrüm boyunca unutmam. Yeşilsin yeşil yurdum, üzerindedir tüm toplum, sana zarar verenlere milletçe pusu kurdum diye. Böyle bir yazmıştım. İlkokul 4'te. Evet, ilkokul 4'tü bu. Bir de orman yurdun süsüdür, yemyeşil örtüsüdür, kesme sakın arkadaş, varlığın öyküsüdür diye. O zaman ödül almıştım o dönem. Ondan sonraki süreçte 15 yaşımda yine bizim kendi evimizden çok güzel bir manzara var. Dağ manzarası. Orasının bir gün düz kesim yapıldığını gördüm. Düz kesim ne demek? Tamamen yok edilmesi. Yani o bölgede hiçbir şekilde ağaç kalmaması. Bir sürü ağaç aynı anda kesilmesi. Yani küçük, büyük, yaşlı vesaire dinlemeden hepsinin kesilmesi demek. Orman müdürlüğüne gittiğimde babamla birlikte ben de gitmiştim. Bir anda orada kapıyı çaldım, girdim. İşte sanıyorum, tam hatırlamıyorum ama müdür yardımcısı falan da o zaman için. Dedim ki siz ne yapıyorsunuz? Hani o da şaşırdı tabii. O bana çok ters gelmişti. İlk o zaman bunu yapamazsınız. Hani lütfen en yakın zamanda nasıl bir bunun çözüm yolu varsa lütfen bunu yapın diye böyle bir o dönem haykırdığımı hatırlıyorum. Sonra etkili oldu mu? Yani oldu mu bilmiyorum ama en azından buradaki insanlar evet, yani yanlış bir şey ve buna karşı bir farkındalık oluşturmakla ilgili bir şey yapılabilirmiş dediklerini hatırlıyorum. Uluslararası ilişkiler okuyan ve dış ticaret alanında çalışan Gülden Hanım, bunun kendisine önemli birikimler getirdiğini söylüyor. 14 yıl kendi mesleğinde çalıştıktan sonra Kozak'ta altın madeni ile ilgili başlayan sıkıntılı süreç onu ve çevreyi çok etkilemiş. Pankart hayırcılığına karşıyım diyor ve ekliyor, ama aklın yolu birdir. O süreçte çok emek verdik, çok yoğun çaba verdik. Birçok şeyimizden vazgeçtik. Çünkü neden? Bu yöre çok değerli bir yer ve bunu anlatabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii bu benim için farklı bir süreç, çok güzel, çok zor. Ama güzel olan tarafı şuydu, ben sevdiğim, değer verdiğim, ömrümü de burada geçirdiğim her şekilde bu doğal ortamı çok daha iyi öğrendim. Onlarla olan bu bağın bu kadar güçlenmesi beni daha öğrenmeye, daha bakmaya, anlamaya itince ekopsikoloji denilen bir bilim dalıyla tanıştırdı beni 5 sene önce falan, 6 sene önce hatta.
Ve tabii Türkiye'de de dünyada, hele Türkiye'de zaten yok da yurt dışında bununla ilgili çok güzel çalışmalar olduğunu gördüm. Dedim ki bu evet esas her şeyden önce şu anda insanların beynine kazınması gereken bir şey. Çünkü tüm insanlığa hitap eden bir şey. Şöyle söyleyeyim, bu yok oluşun, bu yıkımın, bu kadar çok dünyanın artık hani pes dedirtecek noktaya getirmenin sonucu sadece fiziksel işte hastalıklar vesaire değil. Doğanın yeniden eski haline getirilerek, yeniden düzenlenerek bunun bertaraf edilebileceğine inanan, bu konuda çalışan bir insanların oluşturduğu bir şey aslında. Hani ekopsikoloji konusu. Konu bu. Ve bununla ilgili inanılmaz, dediğim gibi üniversitelerde laboratuvar üzerine çalışmalar var. O nedenle ben bu konuya çok fazla emek verdim. Ve bu şeyi getirdi. Yani evet, ben burada, bu ülkede, bu topraklarda bununla ilgili ne yapabilirim? İşte yaşamım zaten köy çocuğu olduğum için, yani köyde çok zamanımı geçirdiğim için bunu yapabileceğime müthiş derecede inandım. Ekopsikoloji mi? Doğal ortamda yeniden insanların yeniden doğaya döndürülebileceği ve bundan sonra yapılacak olan çalışmaların daha doğal olan ortamlarda yapılması gerektiği konusunda. Bu orada oturarak olmayacak. Bu bir şeye benziyor. Hani işte tarlaya gitmeden işte internet başında ya da ne bileyim orada burada bak domates yetiştiriyor. Ya böyle bir şey mümkün değil. İşte bu da ekopsikolojide böyle bir şey. Gülden Karabudak, Japonya'da orman banyosu adıyla çıkan, dünyada orman terapisi ya da doğa terapi denen yöntemi uygulamaya başlamış. Doğayla iletişimi kesilen çocuklar, gençler ve yetişkinleri yeniden doğayla buluşturmayı, böylelikle doğanın iyileştirici gücünü kullanmayı hedefliyor. Projesini doğa, oyun ve bilim olarak 3 ayak üzerinde geliştirmiş. Bunu denedik ve halk eğitimle görüşerek Türkiye'de ilk kez, üstüne basa basa söylüyorum, Türkiye'de ilk kez bir devlet okulunda süreklilik arz eden bir eğitim başladı. Yani bu halk eğitim işbirliğiyle yapıldığı için Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında yapıldı. Çocuklar doğaya gidiyoruz dendiğinde sanki başka bir dünyaya gidiyormuş gibi hissediyorlar. Yani alışveriş merkezine gidiyoruz gibi bir şey. Öyle bir şey hissetmemeleri için bunun sürekli olması gerekiyor. Yani bir gün işte dağ tepeye gittik, piknik yaptık, çok güzel. İşte öbür ay işte şunu yaptık. Bu şekilde değil de çocuklar için bunun sürekli hale getirilmesi lazım. Gençler için sürekli, kendimiz için, yetişkinler için sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Doğada İngilizce öğreniyorum. Çalışmamızın adı buydu. Çalışmanın adı doğada İngilizce öğreniyorumdu ve ilk defa bir devlet okulunda uygulandı. Evet. Ve sonra ne oldu? 1,5 sene boyunca uygulandı. Sonra ödül mü aldınız bununla? Evet. Yaşar Üniversitesi. Bu çalışmada işte jüri özel ödülü aldı bu proje. Sonra Türkiye'de en iyi örnekler, yani eğitimde en iyi örnekler diye bir Sabancı Üniversitesi'nin işte liderliğini yaptığı bir çalışma var. En iyiler arasına seçildi. 85 proje, en iyi 85 proje seçildi. Aileler, eğitimciler, herkes şundan yakınıyor. Çocuklar ilgilenmiyor, çocuklar işte derslere bakmıyor, işte camdan dışarı bakıyor, yok dışarı çıkmak istiyor. Çocuğun doğası budur zaten. O çocukların buna oturacaksın, kımıldamayacaksın, gözümün içine bakacaksın, tahtaya bakacaksın demek, onu sen bunu öğrenme, sen sadece benim dediklerimi yap şeklinde bir eğitim sistemi olduğu için çocuklar bunda 3 gün sadece, 5 gün, 10 gün sonra siz o lütfen öğrendiğini bir daha sorun kendinize, hatırlamaz. Çünkü ezber. Onların öyle bir akademik hayatlarında da yüksek bir başarı oldu ki hiçbirimiz inanamadık. Okul yönetimi çok şaşırdı. Herkes çok şaşırdı. Öğretmen arkadaşlar çok şaşırdı. Çünkü çocuklar bir kere, ben mesela İngilizce, yabancı dili eğitim, kendi eğitim modelimde hani onu seçmiştim. Çocuklar İngilizce'de kursa başladığımızda hakikaten yabancı dilden nefret ediyorlardı. Çünkü bölge biraz daha dezavantajlı çocukların olduğu bir bölgeydi. İngilizceden nefret ediyorlardı ama kurs belirli bir aşamaya geldikten sonra bir kere ilgileri değişti. İnanılmaz ilgilenmeye başladılar. Çünkü benim eğitimim, yani daha doğrusu bu kurs şey değildi. Herhangi bir şekilde bir onlar için eğitim değildi. Bu bir oyun, eğlence, keşif, paylaşım, müthiş bir ortamdı onlar için. Kurs saatini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Yetmiyordu. Pazartesiden Cuma'ya belirli öğrencilerle kursumuz vardı. Pazartesinin veya işte salının öğrencileri aynı zamanda çarşamba, perşembeye de katılmak için direniyorlardı. Kaç yaş grubuydu bu? 9-13. Öyle bir
hani adaptasyon, öyle bir özgüven gelişimi, öyle bir kişisel değişim yaşandı ki çocuklarda. Veliler bana gelip kurslardan sonra, belirli bir süre geçtikten sonra tabii, gelip ya hocam hani siz kimsiniz merak ettik. Benim çocuğum hayatında hiçbir zaman gelip ben kursa gideceğim dediğini duymadım. Büyük bir keyifle, müthiş bir farkındalık var ve değişim var. Ben kim olduğunuzu merak ediyorum diye geldiler. Doğal ortamda onlara İngilizce oyunlar, İngilizce çalışmalar, değişik böyle farklı etkinlikler yaparak onları İngilizcenin bir ders olmadığını, onun bir iletişim aracı olduğunu, bunun gayet normal bir dil olduğunu, bunu öğrendiğinde ve 3 kişiyle değil 5 kişiyle daha 10 kişiyle daha iletişim kurabileceğini onlara hissettirdik. Finlandiya'daki eğitim sistemindeki gibi yani. Aslında evet, bir nevi öyle. Sevdiğiniz yönleriniz, sevmediğiniz yönleriniz. Ayrıntıcıyım. Bu zaman zaman beni çok zorluyor. Bazen de iyidir. Bazen çok iyidir. Ama beni en çok zorlayan şey mükemmelliyetçilik diye tarif ediliyor. Ben bir şey ya en iyi olacak ya hiç olmayacak tarzında bir yapım var. O yüzden sosyal medyada çok fazla paylaşım yapamıyorum. Bir tek faydası var belki. Kendinizi hep biraz daha iyiye odaklıyorsunuz. Onu yok etmek isterdim. Sevdiğim yönüm, iletişimi çok seviyorum. Yani insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle, her şeyle, bütün canlılarla. İletişim benim için çok kıymetli ve herhalde bunun da hani güzel olduğuna inanıyorum. O birliktelik bana çok büyük bir güç veriyor. Yani müthiş bir varlığımın sebebini hissettiriyor bana. Onda da hakikaten devam etmek istiyorum yani. Yaşamınızda sizi en çok şaşırtan şey ne? Çok genel olacak ama son dönemlerdeki bu kadar zor bir sürecin, ister istemez zor bir sürecin içindeyiz, hepimiz için geçerli. Böyle bir sürecin içinde hepimizin evet ayakta kalması lazım, mutlu olabiliyor olmamız lazım, hayattan keyif almamız lazım da orada bir virgül koyayım. Bu kadar çok vurdum duymaz olunması hayata karşı, bu kadar çok umarsız olunması, bu kadar çok ben merkezcilik bir hayat beni çok şaşırtıyor. Yani her gün nasıl ya diyebiliyorum. Bir öz çekimden yola çıkıyorum sadece. Bu küçücük minicik bir örnek. İnsanların artık bir eylemi yapmak mutluluğuyla değil, tam tersine eylemi sadece gerçekleştirmiş olup onu resmetmek ve onu göstermekle meşgul olduğunu görünce çok üzülüyorum. Çok keyifli, çok bilinen bir yere yemek yemeye gidip de orada selfie'ler çekip sonra tamam bu kadar yeterli deyip yemeden kalkıp giden insanları duyuyorum. Ne bileyim ben niye doğdum ya da ben niye buradayım sorusu sorulmadan yaşanan hayatlara çok şaşırıyorum. Sizi en çok sevindiren şey? Doğayla ilgili, doğayla ya dair yaptığım çalışmalarla ilgili, bir arada olduğum insanlarla ilgili, birlikte çok keyifli zamanlar geçirdiğimiz çocuklarla ilgili bir gelişme olduğunda, onların bir geri dönüşünü aldığımda dünyanın en mutlu insan oluyorum hakikaten. Bu konuda mesela öğrencilerimden bir tanesi bir gün telefon edip hocam nasılsınız dedi. İyiyim oğlum sen nasılsın? Ya ben dedi sizi çok özledim dedi. Ben de sizi çok özledim dedim. Durdu. Hayır öyle değil dedi. Ben dedi benim hayatımda bu kadar çok değişiklik yapabilen birinin varlığını özledim dedi. Siz benim hayatımda nasıl bir değişiklik yaptığınızın farkında mısınız dedi. Umarım iyi, çok güzel olmuştur dedim. Tabii ki çok güzel oldu ama dedi. Siz bana bir ömür verdiniz, siz bana bir hayat bağışladınız dedi. 12 yaşında bir çocuk söylüyor bunu. 12 yaşında. 12 yaşında. Yani işte kurs bitip aradan 3-4 ay geçip görüşemedik falan. Bana o zaman telefon ediyor. Yani siz bana bir hayat bağışladınız diyor. Çocuğun nasıl bir farkındalığı var böyle? Öyle kaldım. Ben diyor artık sizin sayenizde benliğimi buldum diyor. Bu hayatı niye yaşayacağımı öğrendim diyor. Allah'ım diyorum yani inanılmaz bir şey. Bir yanınızı paylaşır mısınız bizimle? Çocuklarla bir gün sınıftayız. Sohbet ediyoruz, şakalaşıyoruz falan. Ya çocuklar dedim işte yeryüzünde kaç tür canlı var? Hani onu nasıl tanımlarsınız? Aman öğretmenim dedi işte bir tanesi 3 tane bitmiyor muyuz dedi. Bitkiler, hayvanlar, insanlar dedi. Bir tane oğlum vardı Deniz. Hayır 4 tane dedi. Şimdi dedim seni dinleyelim. 4 tane canlı nereden geldi? Çok basit öğretmenim dedi. Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve çocuklar dedi. Ha böyle kaldım. Hani dedim 4. bir tür müsünüz? Evet dedi. Aynen öyleyiz dedi. Sen dedi bu dediğinin ne kadar önemli olduğunun farkında mısınız şu an dedim. Vallahi gayet farkındayım dedi. O kaç yaşındaydı? O da 12 yaşındaydı. Ben inanamadım. Ondan sonra
Bir gün bunu şeyde paylaştım, Facebook'ta. Sonra bir gün, aylar sonra bana bu bir anonimmiş gibi bana internetten geri geldi. Can Yücel'in şiiri gibi mi geldi? Aynen. Ve dedim ki ben kendimde şüpheye düştüm. Ben bunu yaşamadım mı acaba dedim. Yani ben böyle bir gerçek yaşadım. Son olarak söylemek istedikleriniz neler? Son söz. Söylemek istediğimi yine bir anıyla toparlayayım. Kurs bitti. Eylül zamanı. Okullar kapalı hala. Yine telefon geldi. 3 tane çocuğum okula gitmişler. Biz sizi nereden arıyoruz biliyor musunuz? Nereden? Okulun bahçesinden. Aa ne güzel, ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Hayır öğretmenim. Biz buradaki ağaçları sulamaya geldik. Her birinin ayrı ağacı vardı. O ağaçları suluyorlardı arada. Ama ben hakikaten okul bitip, kurs bittikten sonra gideceklerini düşünmemiştim. Ondan sonra aa dedim, ne güzel yapıyorsunuz dedim. Niye şaşırıyorsunuz dedi. Hani bu normal değil mi falan. Ayrıca dedi öğretmenim dedi, biz dedi buraya gelmekten çok keyif alıyoruz dedi. Doğa en güzel hastanedir demiştiniz bize. Ve en böyle canınız sıkıldığı bir anda, moraliniz en bozulduğu anda lütfen dışarıya çıkın, bir ağaca sarılın, oturun bir ağacın dibine, bir gülün dibine, ağaçların olduğu bir yere gidip oralarda oyalanın demiştiniz ya dedi. Evet dedim, şu an biz onu yapıyoruz. Biz hastaneye ihtiyacımız yok, biz buraya iyileşmeye geliyoruz dedi. Böyle kaldım yine telefonda. Sizinle gurur duyuyorum dedim. Siz bu düzeni, her şeyi değiştireceksiniz, inanıyorum dedim. Güldüler. Tamam biz hastanemize gelmeye devam edeceğiz dediler bana. Yani benim umudum bu. Dünyanın en iyi evine sahip olun, dünyanın en iyi arabasına sahip olun. Mekanik bir sistemin içinde kapalı haldesiniz. Her şeyden uzaksınız. Hiçbiri sizi gerçek manada mutlu etmeyecek. Ömrünüzün sonuna kadar çabalayın. Biz hepimiz çabalayalım. Bunun sınırı yok. Ama doğa denilen şey, biziz, kendimiziz. Ondan öte bir şey değiliz. Onun içindeyiz. O yüzden de kendimizi yeniden bulmamız, toparlanmamız sadece oranın içinde. Herhangi bir şekilde bir ağacın rüzgar sesini duyduğunuzda aa ne güzel değil sadece o. Orada negatif iyon yoğunluğu başlıyor. Özellikle çam ormanlarında bu. Biz de o yüzden şanslıyız diyorum her zaman. Çam ormanlarında, işte şelale kenarında, deniz kenarında, en dağ zirvesinde negatif iyon yoğunluğu olduğu için insanlar doğal olarak zaten yenileniyor. Hayatımda, apartman dairesinde bile olsan küçücük alanları o doğal ortamı hissedebilecek hale getirmek, belki bir apartman bahçesi, balkonu, mahallesi, bu böyle yürüyecek çünkü ve sonra şehir. Bunlara destek verip bunlarla birlikte yürümekten geçiyor. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler bu güzel sohbet için. Ben çok teşekkür ederim.